Sizce bu adam Bill Gates'e benziyor mu? Bu. Peki ya bu? Evet. Hiçbirisi 115 milyar dolarlık serveti olan Bill Gates'e benzemiyor. Zaten hiçbir zaman çiftçilik yapmamış. Yapmamış ama halihazırda sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki arazi varlığı 1 milyon dekarın üzerinde. Gates'e bağlı yatırım şirketlerinin dünyanın farklı ülkelerinde sahip olduğu topraklarsa bu rakamdan çok daha fazlası. Geçtiğimiz yıllarda Trakya bölgesinde ve ülkemizin farklı yerlerinde yaptığı satın alımlarla da Türkiye'de gündeme gelmişti bu durum. Peki Bill Gates'in bu toprak sevdası nereden geliyor? Sıradaki propaganda sadık yari kara toprak olanlara gelsin o zaman. ...1955 yılında Amerika'nın Seattle şehrinde dünyaya gelen Bill Gates diye başlayıp adamın hayat hikayesini anlatmayacağım, merak etmeyin. O da güzel hikaye ama. O da güzel hikaye ama erken anlatılırsa tadı kaçar. Tadını kaçırmayalım. Avukat bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gates'i biz Microsoft'un kurucularından biri oluşu ve Forbes'un dünyanın en zengin iş adamları listesindeki konumundan biliyoruz. Girişimci, yazılımcı, iş insanı ve yazar Bill Gates, Mart 2020'de hayır işlerine daha fazla zaman ayırabilmek için Microsoft şirketindeki başkanlığından istifa etmişti. Bu istifa maalesef dünyanın çok hayrına olmadı gibi, çünkü iklim felaketine kafayı takan Gates son olarak satın aldığı tarım arazileriyle yine bir şeyler deniyor. 2021'in Ocak ayında Land Report'un yaptığı açıklamalar Bill Gates ve eşinin Amerika'daki tarım arazilerinin %30'una sahip olduğunu gösteriyor. Bu açıklamadan birkaç ay sonra NBC News şu anda ekranda gördüğünüz haritayı paylaştı. Gates'in sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki topraklarını gösteren bu haritada dikkatimizi çeken çok bariz bir şey var. 268.984 dönümlük toplam arazinin 242.000'i tarım arazisi. Yani neredeyse tamamı. Paravan şirketler aracılığıyla elde ettiği arazileri de hesaba kattığımızda bu rakamlar büyüyor. 2021 yılında Bill Gates'in portföyünde 979.000 tarım arazisi vardı. O tarihe ait bir haberdeki "yatırım amacı henüz bilinmiyor" ibaresini artık net bir şekilde cevaplandırabiliyoruz. Cevap burada başlıyor. Great Reset, büyük sıfırlama, 2020 yılının ilk yarısında Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Klaus Schwab ve Galler Prensi Charles tarafından ortaya atılan büyük sıfırlama kavramı, yeni tip koronavirüs, Covid-19 salgını sonrasında dünya ekonomisini yeniden inşa etme ana fikri etrafında şekilleniyor. Büyük sıfırlamanın fikir babaları bütün dünyanın bir yıldan fazla bir süre boyunca altında ezildiği Covid-19 pandemisini bir fırsat penceresi olarak görüyordu ve bu fırsat iyi değerlendirilirse dünyanın gidişatına yeni bir yön verilerek daha yeşil, daha adil, sürdürülebilir ve daha katılımcı bir dünya yaratılabileceğini düşünüyorlardı. Hani pandemiden sonra hayat çok değişti abi. Hiçbir şey eskisi gibi değil diyoruz ya. Bu yakınmamız büyük sıfırlama planının bir sonucu aslında. Sıfırlamanın sadece ekonomik anlamda olmadığı da çok açık. The Economist'in Nisan 2019 sayısının kapağını görüyorsunuz şu anda. Bir dakika. Çin'in Wuhan kentinde görülen ilk Covid vakası ne zaman? 17 Kasım 2019. Economist'in bu sayısı ne zaman çıkmış? 6 Nisan 2019. Peki kapak başlığında ne yazıyor? Hayatı yeniden tasarlamak. Daha ortalıkta hiç salgın vakası yokken böyle bir sayı çıkartmak bayağı nadir bir rastlantı olsa gerek. Büyük sıfırlama, hayatı yeniden tasarlamak, daha yeşil bir dünya. Bütün bunlar insanlığın ilkel kodlarına dönüşünü temsil ediyor. Yani toprağa ve topraktan kazanılan yaşama geri dönüş. Tabii ki bu geri dönüşte günümüz teknolojisinin getirdiği kolaylık gözden çıkarılmayacaktı. Endüstriyel bir şekilde insanlığın ilkel kodlarına, toprağa yönelinirken beyaz adam yine aynı yanlışları yapmaya devam etti. Toprak gaspı. Zamanında yerli halktan silah zoruyla aldıkları toprakları yeni dünya düzeninde bu sefer ekonomik gücüyle elde ediyor. Ama bir farkla. Sahip olunan şey sadece tarım arazileri değil artık. Tohumundan mahsulüne, tarım araçlarından lojistiğine, markete gelene kadar aklınıza gelen her kalemi elinde tutuyor beyaz adam. Bütün bunların endüstriyel ve sistematik bir şekilde yapılıyor oluşu aslında kulağa güvenli geliyor değil mi? Milyonlarca dönümlük arazilerde tarım faaliyeti yürütebilmek ve her bir dönümünden aynı kalitede ürün elde edebilmek için neye ihtiyacınız var? Tek tip tohuma, yani genetiği değiştirilmiş tohuma. Bu tohumlardan yetişen ürünlerin GDO'lu olduğunu bilmeyen kalmadı zaten.
Konu çok dallanıp budaklansın istemiyorum. Tohumdan toprak mevzusuna geri dönelim biz. Toprağın bu kimyasal özelliğinin dışında yadsınamaz bir diğer yanı var. Toprak güçtür, toprak zenginliktir ve daha önemlisi toprak halkla ilgilidir. Toprakla olan ilişkimiz maalesef dünyadaki eşitsizlik düzeyini ve sömürgeciliği, alıkoymayı gösteriyor. Yeni dünyadaki zenginlik birikimi alıkoymayla ve mülksüzleştirmeyle el ele gidiyor. Yani sahip olabildiğimiz mülk kadar varız bu dünyada. Toprak gaspından ve sahip olmanın öneminden detaylıca bahsettik. Sadık yari kara toprak olan bir diğer isim de Ted Turner. Bill Gates gibi Kastamonu'dan bile toprak alacak kadar yayılmacı bir politikası olmasa da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2 milyon dönümlük arazisiyle Turner da bu işin başını çeken bir isim. Bill Gates, Ted Turner gibi milyarderlerin bu topraklara sahip olmasında ne gibi bir zarar olabilir ki? Uzaya otel açmayı planlayan adamlar toprağı nasıl ekip biçeceğini de bilirler diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü onca tarım arazisi küresel ısınmayı atmosfere tebeşir tozu saçarak önlemeye çalışan bir grup şımarık zenginin elinde. Bill Gates gibi bir adamı bir kalemde silip atamayız değil mi? Neden tarım arazilerine yönlendiğini anlamamız gerekiyor. Reddit'teki Ask Me Anything yani bana istediğini sor oturumunda neden bu kadar tarım arazisine sahip olduğu sorulduğunda ABD'deki tarım arazilerinin 4000'de birinden daha azına sahibim. Bu çiftlikleri daha verimli hale getirmek ve daha fazla istihdam yaratmak için yatırım yaptım. Ortada büyük bir plan yok. Aslında tüm bu kararlar profesyonel bir yatırım ekibi tarafından veriliyor cevabını ortaya koydu Bill Gates. Bu cevap çok kaçamak Sayın Gates. Çünkü ABD dışında birçok arazin var. Resmi olarak senin üzerine olmayan ama fonladığın paravan şirketler dünyanın dört bir yanında tarım arazilerini toplamaya devam ediyor. O kadar bariz ki bu, Kastamonu halkı paravan şirket olayını çözüp manşete direkt seni taşıdı bile. Olayın maddi kısmı böyleyken Bill Gates verdiği röportajda asıl sebepten bahsediyor. Gates'in tarıma yönelişindeki temel sebep iklim felaketini önlemek. Kitabı da var biliyorsunuz. İklim felaketi nasıl önlenir? Kitabında cheeseburger yemenin sera gazı salımına neden olduğunu söylüyor. Aslında oradaki hedefi et tüketimi en üst düzeyde olan zengin ülkeler. Et kesiminde ortaya çıkan karbonun atmosferi, dolayısıyla iklim dengelerini zorladığını belirtiyor. Zaten kendi arazilerinde yürüttükleri tarım tamamen endüstriyel. Kara saban yok, öküz yok, at arabası yok tahmin edeceğiniz üzere. Bunlarda sıkıntı yok zaten de adam komple hayvan mefhumunu ortadan kaldıran bir ekosistem kurmaya çalışıyor. Yapay eti geliştirmek üzere harcadığı milyarlar da bunu gösteriyor. Yapay et mevzusuna girmeden hemen önce GZT'yi sıkı takip edenler bilir ki yapay et mevzusunu geçmiş içeriklerimizde irdelemiştik. Hala abone olmadıysan şimdi abone olman için çok güzel bir zaman. Reklam bitti, yapay etle devam ediyoruz. Yapay etin ortaya çıkış amacını kısaca iklimleri sığır çiftliklerinin ve genel olarak hayvancılığın verdiği zararlardan korumak şeklinde özetleyebiliriz. Laboratuvarda yetiştirilen etler besin açısından zengin bir sıvı içerisinde hayvan kök hücrelerinin büyütülmesiyle üretiliyor. Burada geleneksel hayvan çiftliklerine göre daha az toprak, yem, su ve antibiyotik kullanılıyor. Ayrıca çiftlik hayvanlarını yetiştirme ve kesme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Yapay etin biyolojik ve ekonomik açıdan ne kadar zararlı olduğunu açıklayarak konudan sapmak istemiyorum. Bizi ilgilendiren kısım yapay et üretilirken kümülatif olarak atmosfere salınan sera gazları. Bilimsel açıdan teyit edici kuruluşlar yapay etin deney sürecinde olduğunu ve yararlı ya da zararlı demek için çok erken olduğunu söylüyor. Ancak bilimsel araştırmalar gösteriyor ki mevcut yöntemlerle devam eden yapay et üretimini yaygınlaştırmak, küresel et endüstrisinin yaydığı sera gazının 4 ila 25 katı fazlasını yaymak anlamına geliyor. Konuyla ilgili bir başka araştırma da ABD'deki Gıda ve Sağlık İnovasyon Enstitüsü'nden Derek Riesner'ın liderliğindeki araştırma ekibinden geldi. Laboratuvarda yetiştirilen etin toprak, su ve antibiyotik gereksinimlerini ortadan kaldırdığını kabul etse de yapay ete yönelik ilginin karbon emisyonu ile ilgili yanlış analizler tarafından beslendiğini ileri sürdü. Bu araştırma tam olarak varmak istediğimiz noktayı işaret ediyor. Bill Gates ve milyarder arkadaşları sahip oldukları tarım arazileri ve takındıkları iklim savunucu duruşla doğal ete karşı bir pozisyondalar. Bu tür araştırmalarla karşılaştıklarında ya da zengin arkadaşlarıyla doğum günü kutlamak için devasa yatlarda özel helikopterleriyle kutlamalar yaparken atmosfere saldıkları akıl almaz sera gazları sorulduğunda sığındıkları bir yer var. Karbon offsetleri, karbon dengelemeleri. Teorik olarak karbon dengelemeleri
atmosferdeki sera gazlarını azaltan çevresel projeleri finanse ederek karbon ayak izinizi dengelemenize yardımcı olur. Bir karbon dengeleme kredisinin atmosfere salınan 1 metrik ton karbondioksite veya benzer miktardaki diğer sera gazlarına eşit olduğu varsayılıyor. Yani çevreci bir projeye ürettiğiniz karbondioksit miktarınca yardımda bulunuyorsunuz. Günah neyse ödüyorsunuz yani. Cennetten arsa satan kuruluşların yine Bill Gates gibi milyarderlerin kontrolünde olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Bütün bu bahsettiğimiz iklimcilik oyunları, tarım ve toprak gaspları aslında kapitalizmin renginin değiştiğini gösteriyor bizlere. Petrol ve kömür gibi yeraltı kaynaklarından sağlanan kahverengi zenginlik, yerini çevreci olduğu varsayılan, trend haline getirildiği için fiyatları tavan yapan yeşil teknolojilere bırakıyor. Doların yeşiliyle çevreciliğin yeşilini ayırt edemediğinizde ise hayatın gerçeklerini fiziksel olarak hissetmeye başlıyorsunuz. Size, bize, doların yeşili görünmediğine göre yine çok küçük bir zümrenin aldım verdim oynadığı çok belli. Zaten kapitalizmin olayı tam olarak da bu değil mi? Kaybederken hep beraber kaybettiğimiz, kazanırken genelde bizim görmediğimiz ve çok küçük bir zümrenin kazandığı bir sistem kuruluyor. Bu zümre öncelikle parayı onların istediği yere ve istedikleri şekilde harcamamızı sağlıyor. Evi, arabayı, arsayı satmak zorunda hissediyoruz. Ev, araba çok ilgilerini çekmiyor şu anda ama toprağınızı sattığınızda gözünüzün yaşına bakmadan alıyorlar. Çünkü toprak güçtür, toprak zenginliktir ve daha önemlisi toprak sınıfsaldır. Tam da sermayeyi elinde tutanların istediği gibi. Teknoloji olarak onları yakalayamadığımız ama muamele olarak gayet ilkel bir dünya düzeni. Bu düzenin acımasız tarafı devletlerin, ekonominin, medyanın, sağlık sektörünün ve nicesinin tekelleşerek oyunu oynayanların kontrolüne geçmesi. Acımasızca. Çünkü geride kültür bırakmadan, toprak bırakmadan ilerliyorlar. Hayır, gireceğimiz en nihayetinde 1 metrekare toprak. Onun üzerinden de oyun çevirmeyin be abi. Ya sen ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Anlattım, bitti. Ebubekir Yılmaz Türk, saygılar. Sizce bu adam Bill Gates'e benziyor mu? Bu. Peki ya bu? Evet. Hiçbirisi 115 milyar dolarlık serveti olan Bill Gates'e benzemiyor. Zaten hiçbir zaman çiftçilik yapmamış. Yapmamış ama halihazırda sadece Amerika Birleşik Devletleri